Psikologların bile itiraz edemeyeceği bazı gerçekler vardır. Bu gerçekler garip olmasına rağmen tüm tuhaf öyküleri hayatta tutmuş, gelişmişliğin ve mükemmelliğin olağanüstü zirvelerine ulaştırmıştır. Bazen fantezinin meraklı okları en zor kafaların karanlık köşelerine doğru yol bulur ve ne kadar rasyonalizasyon, reform ya da Freudian analizler yapılırsa yapılsın, ıssız bir orman veya şömine başından gelen bir fısıltıyla oluşan heyecan ortadan kaldırılamaz. Öyle ki gerçekler ortadadır. İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur. En eski ve en büyük korku ise bilinmeyenin korkusudur. Lovecraft. Çoğunuz adını duymuşsunuzdur. Belki kitaplarını okumadınız ama Cthulhu'yu mutlaka görmüşsünüzdür. Tentakülleriyle denizlerin derinliklerinden gelen o kozmik yaratık. Onun etkisini oyunlarda, filmlerde, dizilerde, çizgi romanlarda gördük. Bloodborne gibi oyunlardan The Mist gibi filmlere. Hatta Marvel'ın bazı hikayelerine kadar izlerini takip etmek mümkün. Yani Lovecraft modern korkunun görünmeyen mimarı diyebiliriz. Ama asıl mesele şu. Bu adam gerçekten kimdi? Hikayelerinin arkasında nasıl bir hayat vardı? Lovecraft'ın hayatı yazdığı öyküler kadar kasvetli, tuhaf ve trajik bir seyir izliyor. Yoksulluk, hastalık, aile dramı, yalnızlık ve en sonunda mezara kadar eşlik eden karanlık. Ama aynı zamanda hayal gücünün sınırlarını zorlayan, korku edebiyatını yeniden tanımlayan bir dahilik. Şimdi gelin Lovecraft'ın hikayesini birlikte izleyelim. Kuranestiter'e hoş geldiniz. İyi seyirler. Merhabalar. Bu video daha önce H.P. Lovecraft belgesel olarak yaptığım serinin tümünün birleştirilmiş ve biraz düzenlenmiş versiyonu. O yüzden daha önceden bu içeriği tükettiyseniz aynı içerik olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca Buy Me a Coffee hesabımızı açtık. Biz artık oradan da destek olabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Kendi serüvenimden bahsetmeden geçemeyeceğim. Ben daha 13 yaşındayken dünyadan habersiz bir ortaokul öğrencisiydim. İnternette korku hikayeleri arar, okuduklarımı kafamda yeniden yorumlar ve arkadaşlarıma heyecanla anlatırdım. Özellikle buradan Arda Can'a selam olsun. O zamanlar Five Nights at Freddy's oynayıp korkmayı bir alışkanlık haline getirmiştik. Ama bir gün internetin derinliklerinde Lovecraft'ın en ünlü öyküsü Cthulhu'nun Çağrısı karşıma çıktı. İşte o gün benim için yeni bir kapı açıldı. Lovecraft'ın eserlerini defalarca okudum. Sonra yalnızca öykülerle yetinmeyip onun mektuplarına, edebiyat hakkındaki yorumlarına, gazete yazılarına kadar her şeye daldım. Hatta kanalımın ismini bile onun yarattığı mitlerden aldım. Kuranes, hayal diyarlarının kralı. İşte o yüzden Lovecraft üzerine hazırladığım bu içerikler benim için kişisel bir mesele. Umarım siz de bu yolculukta aynı heyecanı hissedebilirsiniz. İyi seyirler. Lovecraft'ın hikayesini anlamak için önce Providence'ın taş sokaklarına, Victoria dönemi görkeminin hala hissedildiği New England'ın kalbine dönmek gerekiyor. 20 Ağustos 1890'da Rhode Island Providence'da doğan Howard Phillips Lovecraft ailesinin tek çocuğuydu. Annesi Sarah Susan Phillips köklü bir New England ailesinden geliyordu. Babası Winfield Scott Lovecraft ise ticaretle uğraşan bir satıcıydı. Yani Howard bir yandan kültürel mirasın ağır yüküyle bir yandan da orta sınıf bir refah ortamında dünyaya geldi. Ama daha 3 yaşındayken hayatı hiç unutamayacağı şekilde değişti. 1893'ün baharında babası Chicago'daki bir otelde ağır bir sinir krizi geçirdi. Çevresindekilerin tuhaf davranışlar diye tanımladığı bu durum aslında ilerlemiş bir sinir hastalığının işaretiydi. Winfield, Providence'daki Butler Hastanesi'ne yatırıldı ve bir daha çıkamadı. 5 yıl boyunca orada tedavi gördükten sonra paralitik demans adı verilen aslında frenginin son evresi olduğu düşünülen bir hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Howard henüz 8 yaşındaydı. Babasının bu akıbeti aile içinde hep fazla çalışmaktan çöken sinirler olarak anlatıldı. Ama gerçek ne olursa olsun Lovecraft'ın hayatında erken bir kayıp ve karanlık bir gölge bıraktı. Babasının yokluğunda küçük Howard, annesi ve özellikle dedesi Whipple Van Buren Phillips'in gözetiminde büyüdü. Whipple zengin ve kültürlü bir adamdı. Evin kütüphanesi klasik eserler, gotik romanlar, bilim kitapları ve gezi notlarıyla doluydu. Howard daha çocuk yaşta Binbir Gece masallarını, Homeros'un destanlarını, Marco Polo'nun seyahatlerini okuyordu. Ama belki de en önemli anlar dedesinin kendi uydurduğu korku
korku hikayelerini şömine başında anlattığı anlardı. Küçük Howard bu hikayeler sayesinde hem gotik edebiyatla hem de hayal gücünün gücüyle tanıştı. Daha sonra kaleme aldığı Gece Kuşları gibi yaratıkların kökeni işte bu çocukluk masallarına dayanıyordu. Fakat evin üzerinde bir kasvet de vardı. 1896'da Howard'ın çok sevdiği büyük annesi vefat etti. Küçük çocuk cenazede herkesin giydiği siyah kıyafetlerden öyle dehşete kapıldı ki geceleri korkunç kabuslar görmeye başladı. Bu kabuslarda grotesk yüzlü, kanatlı varlıklar tarafından kovalandığını anlatırdı. Daha sonraları bunları gece kuşları diye adlandıracak ve eserlerine taşıyacaktı. Yani Lovecraft'ın bilinçaltını ömür boyu şekillendirecek korku temaları daha çocukken zihnine kazınmıştı. Howard erken yaşta okumakla yetinmedi. Yazmaya da başladı. 7 yaşında ilk şiirlerini kaleme aldı. Bunlar çoğunlukla mitolojik temalıydı. Antik Yunan ve Roma panteonuna öyle hayran kalmıştı ki ileride Hristiyanlık yerine aslında bu tanrıların kutsallığın gerçek yansıması olduğunu savunacaktı. Onun için Zeus, Apollon, Athena sadece mitolojik figürler değil, insanın hayal gücünün doruk noktalarıydı. 8 yaşından itibaren bir diğer tutkusunu keşfetti. Bilim, özellikle astronomi ve kimya. Providence'daki LED gözlemevini ziyaret eder, kendi küçük teleskobuyla geceleri yıldızları izlerdi. Bilimsel merakını o kadar ileri götürdü ki kendi küçük dergilerini basmaya başladı. Rhode Island, Astronomical Journal ve Scientific Gazette. Arkadaşları onun tuhaf ama parlak bir çocuk olduğunu söylüyordu. Derslerinde zorlandığı dönemler olsa da bilime olan ilgisi çevresindeki herkesin dikkatini çekmişti. Ama hayat onu rahat bırakmıyordu. 1904'te dedesi Whipple'ın işleri battı. Aile serveti eridi. Malikanedeki görkemli günler sona erdi. Hizmetçiler kovuldu. Annesi Suzy oğluyla birlikte daha mütevazı bir eve taşınmak zorunda kaldı. Howard için bu büyük bir çöküştü. Zenginlikten fakirliğe, güven duygusundan belirsizliğe savruldu. Bu dönemle ilgili olarak yıllar sonra yazdığı bir mektupta yaşamın anlamsız olduğunu düşündüm. İntiharı bile aklımdan geçirdim diyecekti. Ama bilime ve yazıya olan tutkusu onu hayata bağladı. 1908'de lise yıllarının sonuna yaklaşırken bir sinir krizi geçirdi. Yoğun baş ağrıları, uykusuzluk, tikler ve depresyonla boğuşuyordu. Bu yüzden okulu bitiremedi ve Brown Üniversitesi'ne gidemedi. İşte bu yüzden Lovecraft ömrü boyunca kendini yarım kalmış bir adam olarak gördü. Kendisini hiçbir zaman tam anlamıyla toplumun bir parçası hissedememesinin kökleri işte bu gençlik yıllarındaki başarısızlık ve hastalık deneyiminde yatıyordu. Ama bu yalnızlık aynı zamanda onun en büyük gücüne dönüştü. Kara perdeleri kapalı odasında geceleri uykusuz saatlerde yazmaya başladı. İlk hikayeleri Mağaradaki Canavar ve Simyacı işte bu dönemde çıktı. Henüz amatör sayılabilecek bu eserlerde bile Poe'nun etkisi, gotik atmosfer ve Lovecraft'ın zihnini kemiren kozmik korkuların ilk kıvılcımları hissediliyordu. Özellikle Lovecraft'ın çocukluğu ve gençliği trajedilerle gölgelenmiş ama aynı zamanda hayal gücünü besleyen kaynaklarla dolu bir dönemdi. Babasını kaybetmesi, büyük annesinin ölümü, dedesinin iflası, annesinin ruhsal sorunları. Bunlar bir çocuğun omuzlarına ağır birer yüktü. Ama işte tam da bu yükler Lovecraft'ı edebiyat tarihinin en eşsiz yazarlarından birine dönüştürecek karanlık ilhamın kaynağı oldu. Lovecraft'ın lise yıllarının sonunda yaşadığı sinir krizi ve üniversiteye gidememesi onun hayatında kapanmış bir kapı gibiydi. Toplumsal hayatla arasındaki mesafe açıldıkça yazı ve edebiyat onun tek çıkış yolu haline gelmeye başladı. Ve işte bu dönemde hayatını kökten değiştirecek bir alanla tanıştı. Amatör basın. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da amatör gazetecilik diye bir hareket vardı. Çeşitli dernekler aracılığıyla edebiyata meraklı gençler kendi küçük dergilerini çıkarır, mektuplarını paylaşır, yazılarını basar ve birbirlerinin eserlerini tartışırlardı. Bu derneklerden biri de United Amateur Press Association, UAPA idi. Lovecraft 1914'te bu topluluğa katıldı. İşte bu adım onun edebiyat dünyasında kalıcı bir yer edinmesinin başlangıcı oldu. Lovecraft'ın dikkat çekmesi çok uzun sürmedi. UAPA dergilerinde yayımladığı yazılar, özellikle de şiirleri ve edebiyat üzerine eleştirileri kısa sürede çevresinde ilgi uyandırdı. Bu dönemde en çok etkilendiği isimlerden biri Edgar Allan Poe'ydu. Poe'nun gotik atmosferi, kelimelerle kurduğu karanlık dünyalar Lovecraft'ın kalemine yön verdi. İlk öykülerinden The Tomb ve Dagon'da Poe'nun hayaletini hissetmemek mümkün değildir. Ama Lovecraft burada sadece Poe'yu taklit etmiyordu. Aynı zamanda kendi korkularını, rüyalarını ve bilime olan takıntısını da bu öykülerle katıyordu. Amatör basın sayesinde Lovecraft mektup arkadaşlıkları kurmaya da başladı. Bu yazışmalar onun sosyal hayatta bulamadığı dostlukların yerini tuttu. Frank Belknap Long, Reinhard Kleiner, Samuel Lowman gibi isimlerle kurduğu bağlar ömür boyu sürecekti. Hatta daha sonra Lovecraft
Lovecraft Çemberi diye adlandırılacak yazarlar topluluğunun temelini bu mektuplaşmalar oluşturdu. 1916'da yazdığı The Alchemist, Simyacı, Lovecraft'ın ilk yayımlanan kısa öyküsüydü. Fantastik öğelerle dolu bu hikaye onun edebi yolculuğunda küçük ama önemli bir adım oldu. Ardından The Tomb ve Dagon geldi. Özellikle Dagon, Lovecraft'ın ileride Cthulhu mitosuna evrilecek evreninin ilk işaretlerini taşıyordu. Devasa yaratıklar, insan aklının sınırlarını aşan kozmik güçler, bilinmeyenin dehşeti. Bunlar Lovecraft'ın adeta imzası olacaktı. Ama Lovecraft'ın asıl ünü amatör basında açtığı tartışmalarla parladı. 1913'te Fred Jackson adlı bir yazarın hikayelerini ağır bir dille eleştirmişti. Bu eleştiri karşılıklı atışmalara, uzun tartışmalara yol açtı. Lovecraft üslubunu sertleştirdikçe dikkat çekti. Kimileri onu ukala, kimileri parlak bir eleştirmen buluyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. Lovecraft artık görünür olmuştu. Bu dönemde kalemi sadece kurguya değil, aynı zamanda kuramsal yazılara da yöneldi. 1927'de kaleme aldığı Supernatural Horror in Literature, Edebiyatta Doğaüstü Dehşet adlı makalesi türün en kapsamlı incelemelerinden biri oldu. Poe'dan Hawthorne'a, Macon'dan Blackwood'a kadar birçok yazarı değerlendiriyor. Korkunun edebiyattaki yerini felsefi bir bakışla tartışıyordu. Ancak daha genç yaşta başlayan bu eleştirel yaklaşım Lovecraft'ın yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda bir düşünür olduğunu da gösterdi. Amatör basındaki bu yükseliş Lovecraft'ın yazarlığı olan güvenini de arttırdı. Kendini amatör olarak görse de aslında o günlerde kurduğu çevre ve geliştirdiği üslup ileride pulp dergilerinde yayınlanacak eserlerinin zeminini hazırlıyordu. Bir bakıma Lovecraft o küçük amatör derneklerde ileride milyonları etkileyecek edebi evrenini inşa etmeye başlamıştı. Ama bütün bunlara rağmen Lovecraft hala içine kapanık bir insandı. Dış dünyayla ilişkisi sınırlıydı. Çoğu zaman günlerini Providence'daki evinde geçiriyor, perdeleri kapalı odasında yazıyor, mektuplarına cevap veriyor ve geceleri gökyüzünü gözlüyordu. O yıllarda onun hayatını gören biri belki tuhaf, asosyal bir genç diyebilirdi. Ama işte tam o sessiz odalarda edebiyat tarihinin en karanlık evrenlerinden biri yavaş yavaş doğuyordu. Lovecraft için amatör basın yılları bir nevi çıraklık dönemiydi. Kendi sesini bulmaya çalıştığı, hatalar yaptığı ama aynı zamanda kaleminin gücünü de keşfettiği bir dönem. Henüz büyük eserlerini yazmamıştı ama içindeki kozmik korkuların gölgesi sayfalara düşmeye başlamıştı bile. Lovecraft'ın hayatındaki en dramatik dönüm noktalarından biri, Providence'ın sakin sokaklarından çıkıp New York'un kalabalık, kaotik atmosferine adım atmasıyla başladı. 1920'lerin başıydı. Bir yandan annesi Susie'nin hastalığıyla uğraşıyor, bir yandan da amatör basında yükselişini sürdürüyor, öykülerini pulp dergilerine göndermeye başlıyordu. Ama asıl değişim 1921'de amatör basın kongresinde Sonia Greene ile tanışmasıyla geldi. Sonia kendisinden 7 yaş büyük, girişimci ruhlu, enerjik bir kadındı. Yahudi kökenliydi, iş dünyasında aktifti ve bağımsızlığıyla dikkat çekiyordu. Lovecraft'ın içine kapanık, pasif doğasıyla tam bir zıtlıktı. Aralarında tuhaf ama gerçek bir çekim oluştu. 1924'te evlendiler ve Lovecraft Providence'tan ayrılıp Sonia'nın yanına New York'a taşındı. İşte bu taşınma hem edebi hem de kişisel hayatında derin izler bırakacaktı. Başlangıçta New York Lovecraft'ı büyüledi. Kalabalık sokaklar, yüksek binalar, göçmenlerle dolu mahalleler ona yeni bir dünyanın kapılarını açmıştı. Kalem Kulübü adı verilen bir çevreye katıldı. Orada edebiyatla ilgilenen dostlar edindi. Bu çevredeyken ilk kez Weird Tales dergisine öykülerini göndermeye başladı. Derginin editörü Edwin Bayard, Lovecraft'ın öykülerini kabul etti. Hatta ünlü sihirbaz Harry Houdini için Piramitlerin Altında adlı bir öykü bile kaleme aldı. Görünüşe bakılırsa Lovecraft için her şey iyi gidiyordu. Ama bu iyimser tablo çok uzun sürmedi. Sonia kısa süre içinde işlerini kaybetti ve başka şehirlere çalışmaya gitmek zorunda kaldı. Lovecraft New York'un karanlık yüzüyle baş başa kaldı. Red Hook gibi göçmenlerin yaşadığı, suç oranının yüksek olduğu bir mahalleye taşındı. İşte burada derin ırkçılığının ve yabancı korkusunun en karanlık yüzleri ortaya çıktı. Mahallesini bir kabus gibi algılıyordu. Farklı dillerin konuşulduğu, farklı yüzlerin dolaştığı sokaklar ona boğucu geliyordu. Bu korkularını 1925'te yazdığı Red Hook'taki dehşet öyküsünde açıkça dile getirdi. Yalnızlık ve umutsuzluk Lovecraft'ı daha da içine kapattı. İş bulamıyor, yazdığı öykülerin çoğu Weird Tales tarafından reddediliyordu. Maddi olarak dibe vurmuştu. Bir ara evine hırsız girdi
etti ve neredeyse tüm eşyalarını kaybetti. Bu olay onun gözünde New York'u tamamen bir lanetli şehir haline getirdi. Bir mektubunda New York'a gelmek hayatımın en büyük hatasıydı diye yazdı. Ancak bu umutsuzluk yıllarında Lovecraft'ın en büyük eseri doğdu. 1926'da kaleme aldığı The Call of Cthulhu, Cthulhu'nun çağrısı. Sadece onun değil, modern korku edebiyatının da en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Öyküde okyanusun derinliklerinde uyuyan dev bir varlık, insan zihninin kavrayamayacağı büyüklükte bir tanrımsı yaratık olan Cthulhu sahneye çıktı. İnsanlık evrende önemsiz bir toz zerresiydi ve bu kozmik varlıkların karşısında hiçbir gücü yoktu. İşte Lovecraft'ın felsefesinin özü buydu. Kozmik kayıtsızlık. Cthulhu'nun çağrısı yayımlandığında büyük bir sükse yaratmadı belki ama yıllar sonra edebiyat, sinema ve oyun dünyasında dev bir etki bırakacaktı. Lovecraft burada sadece bir korku öyküsü yazmıyordu. Yepyeni bir mitoloji inşa ediyordu. Abdül Alhazred'in yazdığı lanetli kitap Necronomicon, akıl sağlığını tehdit eden araştırmacılar, gizli tarikatlar, yasaklı bilgiler. Bunların hepsi Lovecraft'ın evrenini bir kültür haline getirdi. New York yılları Lovecraft için kişisel anlamda başarısızlıklarla dolu bir dönemdi. Evliliği çatırdamıştı. Sonya başka şehirlere taşınmış, sonunda ondan tamamen ayrılmıştı. Maddi sıkıntılar, yalnızlık, ırkçı önyargılar ve yabancı korkusu onu içten içe tüketiyordu. Ama edebi açıdan bakıldığında bu yıllar Lovecraft'ın kaleminin keskinleştiği, hayal gücünün sınırlarını zorladığı, kozmik korkunun doğduğu yıllardı. 1926'da artık dayanamadı. Providence'a geri döndü. New York'ta kaybettiklerini arkasında bıraktı ama yanında bir miras taşıdı. Cthulhu. Bu yaratık ve onun temsil ettiği felsefe Lovecraft'ı tarihe kazıyacak şeydi. New York'un kasveti onun ruhunu yıpratmış olabilirdi ama aynı zamanda ona edebiyatın en unutulmaz mitoslarından birini armağan etmişti. ...1926 yılında Lovecraft, New York'un karmaşasından ve hayal kırıklıklarından kaçarak doğup büyüdüğü Providence'a geri döndü. Bu dönüş onun hayatında sadece fiziksel bir geri adım değildi. Aynı zamanda edebi anlamda en büyük eserlerini yaratacağı dönemin başlangıcıydı. Providence'ın Victoria dönemi evleri, sessiz sokakları ve tarih kokan atmosferi Lovecraft'a ilham vermeye devam etti. Artık o, New York'un boğucu gürültüsünden uzak, kendi kabuğuna çekilmiş bir yazardı. Bu dönemde Lovecraft'ın kaleminden çıkan eserler, kozmik korkunun temel taşlarını oluşturdu. 1926'da yazdığı The Call of Cthulhu zaten yeni bir mitolojinin kapısını aralamıştı. Providence'a dönüşünden sonra bu evren daha da genişledi. 1927'de kaleme aldığı The Case of Charles Dexter Ward, Charles Dexter Ward vakası doğrudan Providence'ı mekan olarak kullanan bir eserdi. Kara büyü, aile sırları ve geçmişin hayaletleriyle dolu bu hikaye, Lovecraft'ın kendi şehrini edebi bir labirente dönüştürdüğünün kanıtıydı. Bugün Providence sokaklarında dolaşanlar, Lovecraft'ın hayaliyle gerçekliğin nasıl iç içe geçtiğini hissedebilir. Bir diğer önemli eser The Dream Quest of Unknown Kadat. Bilinmeyen Kadat'a rüya yolculuğu oldu. Burada Lovecraft rüya döngüsü dediğimiz evreni genişletti. Randolph Carter karakteri üzerinden rüyalar ve gerçeklik arasındaki sınırları zorladı. Çocukluğundan beri kabuslarla yoğrulmuş olan Lovecraft bu sefer hayal gücünün karanlık köşelerini bir tür epik masala dönüştürdü. Ama Lovecraft'ın altın döneminin zirvesi hiç kuşkusuz At the Mountains of Madness, Deliliğin Dağlarındaydı. 1931'de yazdığı bu uzun hikayeye bilimsel bir keşif anlatısıyla kozmik dehşeti bir araya getiriyordu. Antarktika'da yapılan bir keşif, insanlık tarihinden çok önce dünyaya hükmeden kadim ırkların varlığını ortaya çıkarıyordu. Lovecraft burada bilimsel terminolojiyi, jeolojik ve biyolojik detayları büyük bir titizlikle kullanarak korkunun atmosferini güçlendirdi. Hikaye yayın evleri tarafından reddedilmiş olsa da bugün kozmik korkunun başyapıtı olarak kabul ediliyor. Aynı dönemde yazdığı The Shadow over Innsmouth, Innsmouth üzerindeki gölge, kasaba halkının derin deniz yaratıklarıyla olan anlaşmasını konu alıyordu. Burada Lovecraft'ın deniz korkusu, yabancı fobisi ve soy saflığına dair takıntıları edebi bir maskeyle birleşiyordu. Hikayeyi okuyanlar Innsmouth'un kasvetli sokaklarında dolaşırken yalnızca bir kurmaca mekanda değil, Lovecraft'ın bilinçaltının en karanlık köşelerinde gezdiklerini hissederler. Bu dönemde Lovecraft sadece kendi eserlerini yazmakta kalmadı. Aynı zamanda pek çok genç yazar için bir tür hayalet yazar ve editör oldu. Harry Houdini için yazdığı The Cancer of Superstition gibi projeler yarım kalmış olsa da başka yazarların hikayelerini yeniden yazarak ya da fikir vererek onlara destek oldu. Arkadaş çevresinden August Derleth, Robert E. Howard
ve Clark Ashton Smith gibi isimlerle yoğun bir mektuplaşma içindeydi. Bu mektuplar Lovecraft'ın düşünce dünyasını, felsefesini ve korku anlayışını en çıplak haliyle gözler önüne seriyordu. Bugün bile Lovecraft'ın mektupları hikayeleri kadar değerli bir kaynak sayılır. Ama yazarın altın dönemi her anlamda altın değildi. Lovecraft'ın eserleri popüler dergilerde yayımlansa da maddi getirisi yok denecek kadar azdı. Çoğu zaman aldığı telifler geçimini sağlamaya yetmiyordu. Teyzelerinin evinde yaşamak zorunda kaldı. Maddi bağımsızlığa hiç kavuşamadı. Bir yandan da toplumdaki hızlı değişimlere uyum sağlayamayan bir adamdı. 1930'larda yükselen faşizme karşı sosyalizmi savunuyor, Roosevelt'in New Deal politikalarını yetersiz buluyordu. Politik yazılarında düzenli ve adil bir toplum arzusunu dile getiriyordu. Bu yanıyla Lovecraft sadece bir korku yazarı değil, aynı zamanda döneminin fikir dünyasına tepki veren bir entelektüeldi. Altın dönem, Lovecraft'ın edebi mirasını kalıcılaştıran yıllardı. Providence'ın sessiz gecelerinde yazı masasının başında evrenin derinliklerinden gelen uğultuları kelimelere döktü. Onun gözünde insanlık evrende önemsiz bir zerreydi. Ama ironik bir şekilde bu zerrenin yazdığı hikayeler 20. yüzyıl edebiyatında dev bir yankıya dönüştü. Lovecraft'ın 1930'ların ortasındaki hayatına bakıldığında bir yandan kozmik korkunun en unutulmaz eserlerini yaratmış bir yazar, diğer yandan da geçim sıkıntısıyla boğuşan, sağlığı hızla tükenen yalnız bir adam görürüz. Yazdığı öyküler pulp dergilerinde yer bulsa da telif ücretleri son derece düşüktü. Çoğu zaman mektuplarında parasızlıktan şikayet ediyor, yeterince yiyecek alamadığını söylüyordu. Teyzelerinin evinde yaşamaya devam ediyor, lüks bir hayatın yanına bile yaklaşamıyordu. Onun için edebiyat asla maddi bir kazanç kapısı olmadı. Neredeyse tüm hayatı boyunca yoksulluk sınırında yaşadı. 1936'da Lovecraft'ın sağlığı artık gözle görülür bir şekilde bozulmaya başlamıştı. Uzun zamandır hissettiği ağrıları grip olarak geçiştirmeye çalışıyordu. Doktorlardan korkuyor, hastaneye gitmeyi reddediyordu. Ama gerçek çok daha ciddiydi. Lovecraft ince bağırsak kanserine yakalanmıştı. Teşhis konduğunda artık çok geçti. Zaten zayıf olan bünyesi hastalıkla baş edemedi. Bu yıllarda yaşadığı kayıplar da onu derinden sarstı. En yakın yazışma dostlarından biri olan Robert E. Howard 1936'da annesinin ölümünü kaldıramayıp intihar etti. Conan'ın yaratıcısı, Lovecraft'ın mektup arkadaşı bir silah sesinin ardından hayata veda etmişti. Lovecraft, Howard'ın ölümünden büyük bir acı duydu ama onun için bir anma yazısı kaleme aldı. In Memoriam, Robert Irwin Howard. Kendi acısını bastırmak için kelimelere sığındı. Ama bu kayıp onu daha da yalnızlaştırdı. Son yıllarında Lovecraft'ın üretimi de azaldı. The Shadow Out of Time, Zamanın Dışından Gölge ve The Hunter of the Dark, Karanlığın Avcısı gibi öyküler yazdı. Ama artık gücü tükenmişti. Bir mektubunda deliliğin dağlarının aldığı olumsuz eleştirilerin etkili kurgusal kariyerini bitirdiğini söylemişti. İçinde taşıdığı sonsuz yaratıcı güç, hastalığın ve yoksulluğun gölgesinde solmaya başlamıştı. 1937'nin başında nihayet hastaneye kaldırıldı. Hayatı boyunca kaçtığı doktorların elindeydi artık. Jane Brown Memorial Hastanesi'nde günlerini sürekli acılar içinde geçirdi. Ama yine de yazmayı bırakmadı. Kalemi elinden düşene kadar hastalığının seyrini ve hislerini günlüğüne not etti. Bilimsel merakı en karanlık anında bile ona eşlik ediyordu. Sanki kendi ölümünü bir deney gibi gözlemliyordu. 15 Mart 1937'de 46 yaşında Providence'da hayata gözlerini yumdu. Sessiz küçük bir cenaze töreniyle ailesinin mezarlığına defnedildi. Hayattayken büyük kitleler tarafından tanınmamıştı. Providence sokaklarında yürüyen herhangi bir adam gibiydi. Belki biraz garip, belki biraz içine kapanık. Ama ölümünden sonra ismi bir efsaneye dönüşecekti. 1977'de hayranları Lovecraft için Swan Point mezarlığına özel bir mezar taşı diktirdiler. Taşın üzerinde şu sözler yazıyordu: I am Providence. Ben Providence'ım. Bu ifade onun mektuplarında kullandığı bir cümleydi. Lovecraft hayatı boyunca Providence'dan kopamamış, tüm hayallerini ve kabuslarını bu şehrin taş sokaklarında şekillendirmişti. Şimdi ise şehirle bir olmuş, sonsuza dek oraya ait hale gelmişti. Lovecraft'ın çöküş yılları aslında onun edebi mirasının büyüklüğünü daha da anlamlı kılar. Çünkü o büyük servetler kazanan bir yazar olmadı. Eserlerini yazarken şöhretin tadını çıkaramadı. Aksine çoğu zaman değersiz görüldü. Reddedildi, yalnız bırakıldı. Ama yine de yazdı. Çünkü onun için yazmak bir ihtiyaçtı. Tıpkı nefes almak, tıpkı yaşamak gibi. Bugün Lovecraft'ın ölümüne baktığımızda akla şu geliyor: o bu sonsuz
sonsuz evrende insanın önemsizliğini anlatan bir yazardı. Ama kendisi o önemsiz insanlardan biri olarak insanlığa en büyük edebi miraslardan birini bıraktı. Ölümü biyolojik bir sondu belki ama yarattığı kozmik korku çıkmazı ölümünün bile ötesindeydi. H.P. Lovecraft'ın yazınını yalnızca korku türünün bir uzantısı olarak okumak, onun felsefi derinliğini büyük ölçüde eksiltmek olur. Çünkü Lovecraft'ın amacı okuru yalnızca ürkütmek değil, onu anlamın çözüldüğü bir evrenle yüzleştirmektir. Onun kozmik korku adını verdiğimiz düşünsel sistemi, gotik geleneğin duygusal dehşetinden çok daha geniş bir zemine oturur. Burada korku, Tanrı'nın yokluğunun, bilimin sınırsızlığının ve insanın önemsizliğinin doğrudan sonucudur. Lovecraft, korkunun nesnesini dış dünyadan çekip alır ve onu varoluşun kendisine yerleştirir. Bu yönüyle onun hikayeleri 20. yüzyılın modernist kırılmalarıyla aynı soruyu sorar. Evrenin merkezinde artık insan yoksa anlam nerededir? Edebi olarak Lovecraft iki kutup arasında şekillenir. Edgar Allan Poe'nun estetik karanlığı ve Lord Dunsany'nin düşsel mitolojisi. Poe ona tek etik ilkesini, yani metnin duygusal olarak tek bir hedefe yönelmesi gerektiğini öğretmiştir. Ancak Lovecraft bu ilkeyi dönüştürür. Poe'nun bireysel dehşetini kozmik bir ölçekte uygular. Poe'nun hikayelerinde bir mahzen, bir mezar ya da bir vicdan azabı vardır. Lovecraft'ta ise bunların yerini yıldızlar arası boşluk, kadim ırklar ve insanın kavrayamayacağı düzen alır. Dunsany ise Lovecraft'ı bir mit estetiği kazandırır. Dunsany'nin masalsı tanrıları ve rüya şehirleri Lovecraft'ın rüya döngüsünün temelini oluşturur. Fakat Lovecraft bu hayal gücünü romantik bir sığınak değil, metafizik bir uçurum olarak kullanır. Onun rüyaları güzellik değil, bilinmezliğin ta kendisidir. Lovecraft'ın edebiyatını dönüştüren asıl unsur modern bilimin yarattığı epistemolojik krizdir. 19. yüzyılın sonunda astronomi, biyoloji ve jeoloji insanın evrendeki yerini dramatik biçimde küçültmüştü. Dünya artık merkezde değil, insan türü de evrimin rastlantısal bir ürününden ibaretti. Lovecraft bu bilimsel bulguları felsefi bir dehşet duygusuna dönüştürdü. Onun eserlerinde mikroskopla bakan bilim insanı ile yasak kitap okuyan okültist aynı kaderi paylaşır. Gerçeğe yaklaştıkça aklını yitirir. Bilim bilgi getirmez. Aksine cehaletin huzurunu yıkar. At the Mountains of Madness'taki bilim insanları Antarktika keşfini yaptıklarını sanırken aslında insanlık tarihinin anlamsızlığını keşfederler. Lovecraft'ın kozmik felsefesi tam da bu noktada şekillenir. Bilgi kurtuluş değil, çöküştür. Bu düşünce kozmik nihilizm olarak adlandırılabilir. Lovecraft'a göre evrenin ne amacı ne de bilinci vardır. İnsan da bu anlamsız bütünün rastgele bir üründür. Tanrı, anlam, ahlak veya kader gibi kavramlar insan zihninin konfor üretmek için yarattığı yanılsamalardır. Fakat Lovecraft'ın nihilizmi pasif bir karamsarlık değil, bir tür entelektüel dürüstlüktür. O evrende bir anlam olmadığını kabul eder ama bu boşluğun estetiğini yaratır. Onun dehşeti Tanrı'nın cezası değil, evrenin kayıtsızlığıdır. The Call of Cthulhu'da devasa yaratığın varlığı, kötülüğün değil, kayıtsızlığın sembolüdür. Cthulhu insanı ne sever ne de nefret eder. O sadece vardır. Korkunç olan bu varoluşun bizim için hiçbir anlam taşımamasıdır. Rüyalar Lovecraft'ın bu felsefeyi deneyimlediği alanlardır. Çocukluğundan beri gördüğü kabuslar onun edebiyatında bir bilinçaltı kozmografyası oluşturur. The Dream Quest to Unknown Kadat'taki Randolph Carter karakteri yazarın kendisinin bilinçaltına yaptığı bir yolculuktur. Jung'un arketip kavramına benzer biçimde Lovecraft'ta rüyaların ortak bir insan bilinciyle temas ettiğine inanır. Ancak bu bilinç alanı Jung'daki gibi iyileştirici değildir. Korkunçtur, yabancıdır, insanın varoluşunu tehdit eder. Rüyalar bilinç ile bilinmez arasındaki ince perdenin yırtıldığı yerdir. Lovecraft'ın materyalizmi de bu rüya deneyimiyle çatışır. O bilime sıkı sıkıya bağlı bir ateisttir. Ruhun ölümsüzlüğü ilahi bir düzeni reddeder. Fakat bilim onun hikayelerinde kutsalın yerini almaz. Çünkü bilim de nihayetinde anlamı ortadan kaldırır. Bu durum Nietzsche'nin Tanrı öldü önermesinin edebiyattaki yankısı gibidir. Tanrı'nın yokluğunda insan anlam üretmek ister. Ama Lovecraft'ın evreninde bu çaba beyhudedir. The Shadow Out of Time'da karakter, geçmiş ve gelecek arasında zihinsel bir kayma yaşar. Bu olay insan kimliğinin zaman karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Lovecraft'ın bilimi
kalemi insanın değil, evrenin perspektifini temsil eder. Bu yüzden onun felsefesi antropolojiden çok kozmolojidir. Tüm bu fikirlerin merkezinde kozmizm kavramı yer alır. Kozmizm, Lovecraft'ın eserlerinde hem estetik hem de etik bir temadır. Estetik olarak sonsuzluk ve ölçek duygusunu yaratır, etik olarak ise insanı tevazuya zorlar. Evrenin büyüklüğü karşısında insanın kibri anlamsızlaşır. Bu dini bir tevazu değil, varoluşsal bir farkındalıktır. Lovecraft'ın kahramanları genellikle bilgiyi arayan ama sonunda deliren figürlerdir. Çünkü bilgi onları Tanrı'ya değil, hiçliğe yaklaştırır. Onun dünyasında merak günah değildir. Sadece bedeli çok ağırdır. Ancak Lovecraft'ın kozmik felsefesi kendi karanlığını da taşır. Evrensel kayıtsızlık fikrini savunurken toplumsal düzlemde ırkçı ve elitist bir dünya görüşünü sürdürmüştür. Bu çelişki onun düşüncesinin etik sınırını oluşturur. Kozmik ölçekte insan türünü önemsiz gören bir yazar, ironik biçimde insanlar arasında hiyerarşiler kurmuştur. Bu Lovecraft'ı anlamanın zorluğudur. Evrenin boşluğunu kabul eden bir zihin kendi içindeki korkulardan kurtulamamıştır. Sonuç olarak Lovecraft, modern insanın epistemolojik krizini korkunun diliyle anlatmıştır. Onun kozmik korkusu, Tanrı'nın ölümüyle açılan boşluğu doldurmak için yaratılmış bir seküler mitolojidir. Bu mitolojide kurtuluş yoktur. Sadece farkındalık vardır ve bu farkındalık insanın varoluşunu hem değersizleştirir hem de yüceltir. Çünkü evrenin sonsuz sessizliği içinde bile insanın korkusu bir yankı bırakır. Lovecraft'ın kalemi işte o yankının sesidir. Lovecraft 1937'de Providence'da öldüğünde ardında yalnızca birkaç yüz okuyucunun tanıdığı bir isim ve dağınık dergi öykülerinden ibaret bir külliyat bırakmıştı. Ancak bu ölüm ironik biçimde onun en büyük doğumuydu. Çünkü Lovecraft'ın düşüncesi kendi yaşamının sınırlarını aşan bir mitolojik organizmaya dönüşecekti. Onun kurduğu edebi yapı bireysel bir yazarın eserlerinden çok kolektif bir bilinç üretimidir. Lovecraft öldükten sonra Cthulhu mitosu artık bir metinler bütünü değil, yaşayan bir kültür haline geldi. Bu dönüşümün ilk adımı yakın dostları August Derleth ve Donald Van Drey'nin girişimiyle atıldı. 1939'da kurulan Arkham House yayın evi, Lovecraft'ın dağınık yazılarını bir araya getirerek ona ölümünden sonra bir ses kazandırdı. Ancak Derleth'in katkısı yalnızca arşivcilik değildi. O Lovecraft'ın kaotik evrenine sistem kazandırmak istedi. Onun yorumuna göre Lovecraft'ın tanrıları ikiye ayrılıyordu. İyilik yanlısı Elder Gods ve kötülüğü temsil eden Great Old Ones. Bu yaklaşım Lovecraft'ın amacından sapmaydı. Çünkü Lovecraft için evrende ne iyilik ne de kötülük vardı. Yalnızca kayıtsızlık. Yine de Derleth'in yaptığı şey edebi tarih açısından olağanüstü bir fenomendir. O bilinçsiz bir mitolojiyi organize ederek Lovecraft'ı ölümsüzleştirdi. Mitler sistemleştikçe yaşar. Lovecraft'ın mirası da bu paradoksun içinde büyüdü. Bu süreçte Lovecraft'ın eserleri yalnızca edebi bir miras olarak değil, modernitenin kırılma noktasını temsil eden bir düşünsel damar olarak okunmaya başladı. Onun çevresindeki yazarlar Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Frank Belknap Long aynı evrende geçen hikayeler yazarak bir tür kolektif mit yapımı gerçekleştirdiler. Antik çağlarda mitler kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılırken Lovecraft'ın mitosu mektuplar, dergiler ve öyküler aracılığıyla yeniden üretildi. Bu edebiyat tarihinde benzersiz bir olaydır. Bir yazar ölümünden sonra bile metinler aracılığıyla topluluk temelli bir mitoloji oluşturmuştur. Bu durum Benedict Anderson'ın hayali cemaat kavramına benzer bir biçimde Lovecraft etrafında birleşen bir okur topluluğunu doğurmuştur. 1960'larda ise Lovecraft akademik ilginin ve popüler kültürün keşisim noktasında yeniden doğdu. Bu yeniden doğuşun en dikkat çekici temsilcisi Stephen King'tir. King, Lovecraft'ın modern korkunun tanrısı olarak tanımlamış, onun korkuyu metafizik bir düzlemden psikolojik bir düzleme taşıdığını savunmuştur. King'in romanlarındaki kasaba izolasyonu, kolektif delilik, yasak bilgi ve kapalı toplum motifleri Lovecraft'ın etkisinin çağdaş bir yorumudur. Lovecraft böylece yalnızca bir korku yazarı olmaktan çıkıp modern bireyin bilinçaltını anlatan bir toplumsal arketip haline gelmiştir. Sinema, Lovecraft'ın düşüncesini daha da geniş kitlelere ulaştırdı. John Carpenter'ın The Thing'i ve Ridley Scott'ın Alien serisi, Lovecraft'ın kozmik dehşetinin sinemasal karşılıklarıdır. Bu yapımların ortak özelliği, bilimsel keşfi kurtuluş değil, felaket olarak göstermeleridir. Tıpkı Lovecraft'ın metinlerinde olduğu gibi. Guillermo del Toro, yıllarca At the Mountains of Madness'ı uyarlamak için uğraşmış, fakat stüdyolar izleyici için fazla karanlık olduğu gerekçesiyle
projeyi reddetmiştir. Bu bile Lovecraft'ın özünü kanıtlar. Onun dünyasında anlam arayan her çaba bilinmezlikle karşılaşır. Çizgi roman dünyasında ise Alan Moore gibi yazarlar Lovecraft'ı yeniden yazmakla kalmamış, onu eleştirel biçimde dönüştürmüşlerdir. Providence ve Necronomicon, Lovecraft'ın ırkçılığı ve cinsellik korkusuyla yüzleşen metinlerdir. Moore, Lovecraft mitosunu tersine çevirerek sorar. Eğer gerçek dehşet yaratıklarda değil de insan zihninin bastırdıklarında gizliyse, bu yeniden yazımlar Lovecraft'ın etkisinin ne kadar esnek olduğunu gösterir. Onun fikirleri yalnızca yeniden üretilmez, sorgulanır, yeniden yorumlanır, yeniden doğar. Oyun kültürü de Lovecraft'ı yeni bir boyuta taşıdı. 1981'de yayımlanan Call of Cthulhu, masaüstü rol yapma oyunu, milyonlarca insanın Lovecraft evrenini deneyimlemesini sağladı. Bu oyun bilinmeyenle yüzleşme temasını interaktif hale getirerek korkuyu bireysel değil, kolektif bir deneyime dönüştürdü. Günümüzde Bloodborne gibi yapımlar, Lovecraft'ın rüya kabus estetiğini dijital çağın en etkileyici anlatı biçimlerinden birine dönüştürmüştür. Bu durum Lovecraft'ın mitosunun artık yalnızca edebi bir olgu değil, transmedyal bir fenomen olduğunu gösterir. Onun evreni artık yazıdan çok deneyimle yaşanır. Bu kültürel yükselişin paralelinde akademik ilgi de hızla arttı. S.T. Joshi'nin kapsamlı biyografileri Lovecraft'ı entelektüel bir sistemin parçası olarak konumlandırdı. Michael Houellebecq onun nihilizmini Batı medeniyetinin son felsefesi olarak tanımladı. Mark Fisher ise The Weird and the Eerie kitabında Lovecraft'ın korkusunun çağdaş kapitalist toplumda anlamın çözülme hissiyle örtüştüğünü savundu. Bu okumalar Lovecraft'ı bir korku yazarı olmaktan çıkarıp modern insanın ontolojik krizini anlatan düşünür konumuna taşıdı. Onun kozmik kayıtsızlık fikri postmodern çağın varoluşsal kaygısıyla doğrudan rezonans kurdu. Ancak Lovecraft'ın mirası yalnızca hayranlıkla değil, eleştiriyle de çevrilidir. Onun ırkçı fikirleri günümüz değerleriyle ciddi biçimde çatışır. 2015'te Dünya Fantezi Ödülleri heykelciklerinde kullanılan Lovecraft büstünü kaldırma kararı aldı. Bu olay modern kültürün hem kendi kökenleriyle hem de geçmişin karanlık yönleriyle hesaplaşmasının simgesidir. Lovecraft'ın mirası böylece ikili bir biçim alır. O hem insan zihninin sınırsız hayal gücünün hem de o zihni sınırlayan ön yargıların temsilcisidir. Bugün Lovecraft'ı bu kadar kalıcı kılan şey onun korkunun doğasını yeniden tanımlamış olmasıdır. O korkuyu dışarıdan gelen bir tehdit olmaktan çıkarıp insanın kendi bilgisinin sınırlarına ulaşması olarak tanımladı. Bu nedenle onun eserleri bir tür felsefi deneydir. Okur bilinmeyene yaklaştıkça kendi varoluşunun boşluğuyla yüzleşir. Bu boşluk onun dehşetinin gerçek kaynağıdır. Sonuçta Lovecraft'ın mirası bir tür seküler teolojiye dönüşmüştür. Onun tanrıları artık insanın inandığı varlıklar değil, anlamın çöktüğü yerleri temsil eden sembollerdir. Edebiyat, sinema, müzik, oyun ve akademi aracılığıyla çoğalan bu semboller modern çağın yeni mitlerini oluşturur. Lovecraft'ın evreninde insan önemsizdir. Ama tam da bu önemsizlik içinde yeni bir anlam doğar. Anlam arayışının kendisi. Onun kalemi bu paradoksun yankısıdır. Sonsuzlukta yankılanan küçük ama sarsıcı bir insan sesi. Ve işte Howard Phillips Lovecraft'ın hikayesinin sonuna geldik. Geceleri gökyüzüne bakarak yıldızların ardındaki bilinmezlikleri hayal eden o yalnız çocuk hayatı boyunca kalemiyle kabuslarını dünyaya aktardı. Çoğu zaman anlaşılmadı, küçümsendi, görmezden gelindi. Yoksullukla, hastalıklarla, yalnızlıkla boğuştu. Ama bugün onun o küçücük evinde yazdığı satırlar bütün bir edebiyatı, sinemayı, müziği, oyun dünyasını ve hatta modern mitolojiyi şekillendiriyor. Bir bakıma Lovecraft'ın hayatı da kendi hikayelerine benzer. O kendisini önemsiz hissetti. Evrende insanın hiçbir değerinin olmadığını savundu. Ama ironik bir şekilde tam da bu düşünceleri onu edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden biri yaptı. Ölümünden sonra yankılanmaya başlayan sesi bugün hala milyonların zihninde uğulduyor. Bir yıldızın sessizce sönmesiyle karanlığa gömüldüğünü sanmıştık ama aslında o yıldız gece göğünde yeni bir takım yıldızının başlangıcı olmuştu. Şimdi geriye dönüp baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Lovecraft yalnız değildi. Onun anlattığı karanlıklar hepimizin bilinç altında taşıdığı korkuların yankısıydı. İnsanlığın gölgesi onun kaleminde ete kemiğe büründü ve belki de bu yüzden hala bu hikayeleri okuyor, izliyor, dinliyoruz. Çünkü Lovecraft bize evrenin karşısındaki çaresizliğimizi hatırlatırken aynı zamanda ortak bir deneyim sundu. Bizler aynı karanlığa bakan ve orada kendi dehşetimizi gören insanlar topluluğuyuz. Lovecraft belgeseli serimizin sonuna geldiğimizi duyurmaktan hem bir hüzün hem de mutluluk duyuyorum. Bu uzun yolculuğun büyük bir kısmını benimle birlikte tamamladığınız için teşekkür ederim. Kur'an Ester kanalının en özel serilerinden birinde Lovecraft'ın hem yaşamına hem de bıraktığı mirasa yakından baktık.
Ama tabii yolculuğumuz bitmedi. Daha bu yaratıcı zihnin ürettiği şaheserleri beraber inceleyeceğiz. Deliliğin Dağlarında, Kutul'un Çağrısı gibi eserleri en ayrıntılı şekilde ele alıp neler anlatıldığına bakacağız. O yüzden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda kendi Lovecraft anılarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar gökyüzüne baktığınızda unutmayın. Belki de yıldızların ötesinde Lovecraft'ın söylediği gibi bizim hayal bile edemeyeceğimiz varlıklar uykuda bekliyordur. Hoşça kalın ve karanlıkta bilinmeze karşı her zaman dikkatli olun.